Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Devapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz incili patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Bir de şöyle 0,5'lik incilerden kullandım hanımlar. Krem ipime taktım. Bakın şöyle dal incilerden kullandım. Bu incilerimi de şöyle geçirdim ipime. Bakın şu incimin ipini şöyle krem ipime düğümledim. Ve sırasıyla şu şekilde incilerimi ipime aktardım. Hanımlar bir patiğe 40 adet şöyle inci gidiyor. Bir çift patik için 80 inciye ihtiyacımız var. Bakın bir dal inciden şu kadar incimiz kaldı bile. Yani bir dal inci yeterli oluyor. İplerimi kenara aldım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Çok şık, çok güzel, çok zarif bir model oldu hanımlar. Bu şekilde. Patiğimizin kenarları, tabanımız, topuğumuz. Modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizi hemen şu bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. Krem ipimiz ile. Öncelikle krem ipim ile 7 ilmek atacağım buraya. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen şu ucuna bir düğüm atıyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Patiğimizin bu bölümünde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz yani haroşa örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Hemen artırmalarımıza da başlayacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra artırmamı yaptım. İpimi parmağıma dolayarak buraya bir ilmek attım. Son iki ilmek kalana kadar ördüm. Tekrardan sol kenardan da artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi ördüm. Böylece 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde bu 9 ilmeğimizi normal haroşa örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde ilmekler normal haroşa örülüyor. Şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzde artırmalarımı yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son iki ilmek kalana kadar örüyorum. Tekrardan artırmamı yaptım. Kalan iki ilmeğimi de ördüm. Böylece 11 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde incilerimizi kuracağız hanımlar. Haroşa örgüyü ters örgü örenler incileri ön yüzde kuracaklar. Çünkü ters gittiği için inciler bırakılacak. Ön tarafta bırakacaklar. Ben düz örgü olarak haroşalarımı ördüğüm için arka yüzde incilerimi yapacağım. Öncelikle şöyle kenar ilmeğimi alıyorum. Şu ikinci, şurada üçüncü ilmeğim. 3 ilmek ördükten sonra bir adet inci bırakıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Bakın ön tarafa bir tane inci bıraktım. 2 ilmek ördüm. Tekrar ön tarafa bir inci bıraktım. 1, 2 ilmek ördüm. Yine ön tarafa bir inci bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bakın ön yüze ilk incilerimizi bıraktık. İnci aralarında bir diş olacak hanımlar. Bir diş haroşa olacak. Burada bir diş haroşa olduktan sonra ikinci sıra incilerimizi de kuracağız. Yine ilk iki ilmeğimi ördüm. Artırma yapıyorum. Son iki ilmek kalana kadar öreceğim. Buradan da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 13 ilmeğimiz oldu. Bakın sayalım. 3, 6, 9, 12, 13. Yeniden arka yüzdeyiz. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi yine düz yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi ön yüzde tekrar ilmekleri öreceğiz. Artırmamızı da yapacağız. 2 ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar.
Hemen buraya da artırmamı yaptım ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. İncilerimizi tekrar bu sıramızda kurmaya devam edeceğiz. Şöyle incilerimi yaklaştırdım. İlk incimizi yaparken kenar ilmeğimle birlikte toplam 3 ilmek örmüştüm. İkinci sıra incilerimizde 2 ilmek örüyoruz. Bakın 2 ilmek ördüm. Şimdi bir tane inci bırakıyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. İnci bırakıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. İnci bıraktım. 2 ilmek düz ördüm. İncimi bıraktım. 2 ilmek düz ördüm. İncimi bıraktım. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar incimi bıraktım. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Bakın hanımlar, ikinci sıra incilerimizi de yapmış olduk. Şimdi tekrardan bir diş haroşa öreceğiz buraya. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırmalar devam edecek. Artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bakın ön yüzde artırmalarımızı yaptık. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz. Artırmalarımıza devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüp sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmek kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüp arka yüzde hanımlar tekrar 3. sıra incilerimizi yapacağız. Şöyle yine bir miktar bir inci yaklaştıracağım buraya. İlk incimizi yaparken 3 ilmek örmüştük. İkinci sıra incilerde 2 ilmek ördük. Şimdi tekrar 3 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeği 1, 2, 3. Bakın hanımlar, bir inci bırakıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir inci bırakıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Bir inci bıraktım. 2 ilmek düz ördüm. Bir inci bırakıp yanına 2 ilmek örüyoruz. Yine bir inci bıraktım. 2 ilmek düz ördüm. Bir inci bıraktım. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar bir inci bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. 3. sıra incilerimizi de yapmış olduk. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Aynı şekilde artırmalarımızı yapıyoruz. 2 ilmek örüp artırma yapıyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Sol kenardan da artırmamızı yapacağız. Şişimizde 27 ilmek olana kadar artırmalarımıza devam edeceğiz sevgili hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizin hepsini haroşa örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Tekrar artırmalarımızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Sayalım bu defa kaç ilmek olmuş. Bakın artırdığımız ilmekle birlikte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın son 2 ilmek kalana kadar ördük. Artırma yapıyorum. 21, 22, 23. Şimdi geri dönüyoruz. Yine incilerimizi kuracağız hanımlar buraya. Şöyle yine incileri yaklaştırdım. İlk inciyi yaparken 3 ilmek ördük. İkinci de 2. Üçüncü de 3. Şimdi tekrar 2 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şimdi sırasıyla incileri bırakacağım. Bir tane inci bıraktım. 2 ilmek örüyorum. İnci bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. İncileri bırakıp aralarına ikişer tane ilmek örüyoruz. Bakın yine en son incimi bıraktım. Kalan 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. 4. sıra incilerimizi de
Kurduk buraya. Bakın burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra incimiz var. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. 2 ilmek öreceğiz. Bu şekilde artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar örüp tekrar artıracağız. Arka yüzde de ilmeklerin tamamını haroşa öreceğiz. Bu şekilde örelim, ardından buluşalım. Evet, ilmeklerimizi ördüm geldim hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Son kez artırmalarımızı yapacağız. Sayarak gidelim bu defa. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. Artırmamı yapıyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bakın son 2 ilmek kaldı. Artırdım. 25, 26 ve 27. Son kez geri dönüyorum. İncelerimizi kuracağız. İlk incide 3 ilmek ördük. İkincide 2, üçüncüde 3, diğerinde 2. Tekrardan 3 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3. İncimi bırakıyorum hanımlar. 2 ilmek düz ördüm. İncimi bırakıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar incilerimizi kuruyoruz. Her 2 ilmekte bir ön yüze inci bırakıyoruz. Yine incimi bıraktım. 2 ilmek düz ördüm. Yine incimi bırakıp 2 ilmek düz ördüm. İncimi bıraktım. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar son incimi bırakıp kalan 2 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum bu şekilde. Hanımlar, incili desenimizi burada böyle tamamlamış olduk. Şimdi buraya artırma yapmayacağız artık hanımlar. Krem ipimiz ile bir diş haroşa öreceğiz. 27 ilmek ile bir diş haroşa. Ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim. Arka yüzde de tekrar haroşa örelim. Yeniden ön yüzde buluşalım. Bir diş haroşamı ördüm geldim hanımlar. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. Evet, şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimizi aldıktan sonra arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını bu şekilde sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm hanımlar. Hemen patiğimizin ön bölümündeki yıldız modelimizi yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen 2 ilmekten sonra bakın modeli kuracağız. Öndeki 3 ilmeğimin 3'ünü bir alıyorum. Hepsini ördüm. İpimi şişime doluyorum. Aynı 3 ilmeğin içinden tekrar bir ilmek çıkartıyorum. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttık. İlk modeli yaptık. Model aralarında bir ilmek düz örüyoruz. İkinciyi yapıyorum. Tekrar öndeki 3 ilmeğimi aldım. Üçünü bir ördüm. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden tekrar bir ilmek çıkarttım hanımlar. Bakın ikinci modeli de yaptık. Model arasına bir ilmek örüyoruz. Üçüncü modelimi yapacağım. Yine bu 3 ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Dördüncüyü yapıyoruz. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek şöyle çıkartıyoruz. Ve araya bir ilmek düz ördük. Bakın 4 modeli yaptık. 5. modeldeyiz. Yine öndeki 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek düz ördüm. 6. ve sonuncu modeli yapacağım. 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkarttım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. 6 adet modelimizi yaptık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde model kurulumu yok. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyorum. Arka yüzde model kurulumu yapmayacağız. İlmeklerin hepsi ters olarak örülecek. Ardından ön yüzde kesimlerimiz de başlayacak hanımlar. Bu sırada 6 model kurmuştuk. Bir sonraki sırada 5, sonraki sırada 4, 3, 2, 1 model, yıldızlı model sayısı her kurulumda birer birer azalacak ayrıca. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Yanlardan kesimlerimize başlayacağız. Patiğimizin ön bölümüne oval görüntü verebilmek için. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimin ikisini bir, bakın sola doğru keserek örüyorum.
İkisini bir kestim. Sola doğru kesim oluyor bu. Şimdi hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Tekrardan bu yıldızlı model kaydırmalı olarak yapılıyor. Şimdi öndeki 3 ilmeği alıyorum. Şöyle 3 ilmeğin içinden tekrar şöyle 3 ilmek çıkarttım. Hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan ikinci modeli yapacağız. Bu defa 5 tane yıldız modeli yapıyoruz. Öndeki 3 ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek çıkarttım. Bir ilmek düz ördüm. Üçüncü modeldeyim. Öndeki 3 ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkarttım. Bir ilmek düz örüyorum. Dördüncü modeli yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkarttım. Bir ilmek düz örüyorum. Beşinci ve sonuncu yıldız modelimi yapacağım. Öndeki 3 ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek çıkarttım. Hanımlar, bu kenarda son 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Sol kenardan da kesimimizi yapacağız. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Ardından bakın son 3 ilmek kaldı. Bu kenarda da sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkin önünde bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzde kesim yaptık. 25 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters örelim gelelim. Evet, arkada kesim ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz. Kesimlerimize ve modele devam edeceğiz. Bu defa buraya 4 tane model kuracağız hanımlar. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Tekrar hemen öndeki 2 ilmeğin ikisini keserek örüyorum. Hemen yanına 2 ilmek düz ördüm kesimden sonra. Bakın, yıldızımızı yapacağız. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Bu ilk modelimizdi. Yanına bir ilmek düz ördüm. İkinci modelimi yapıyorum yine. 3 ilmekten şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Tekrar öndeki 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkartıp bir ilmek düz örüyorum. Yine öndeki 3 ilmekten şöyle 3 ilmek çıkarttım. Bu defa buraya 2 tane düz ördüm. Bakın, son 3 ilmek kaldı. Burada da sağa doğru kesimimi yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. Tekrar kesimler devam edecek. Bu defa buraya 3 tane yıldız modelimizden kuracağız. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kesimden sonra buraya 3 ilmek düz ördüm. Ardından yine ilk yıldız modelimi yapıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar öndeki 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Yeniden 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Üçüncü yıldız modelimi de yaptım. Hemen yanına 3 ilmek düz ördükten sonra bu kenarda da sağa doğru kesimimi yapıp sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Şöyle, şeklimiz bu. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kesimden sonra buraya 3, 4 ilmek düz ördüm. Şimdi 2 tane yıldız modeli yapacağız. Öndeki 3 ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarttım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ikinci yıldız modelimi yapacağım. Öndeki 3 ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek çıkarttım. Yanına 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Burada da sağa doğru kesimimi yapıyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Yıldız modelimizden bir tane yapacağız. Yani sonuncu sırayı. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hemen yanına sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Ardından ortada bir tane yıldız modeli yapacağım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Şimdi 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Burada sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ve kenar ilmeğimi öreceğim. Ben yarım ilmek aldım burada. Hemen bir düzelteyim hanımlar. Şöyle. Hemen sağa doğru kesimimi yapıyorum düzgünce. Ve sonuncu ilmeğimi ördüm. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim.
Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz. Artık yıldız modelimizi yapmayacağız. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 3 ilmek kaldı. Burada da sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ve sonuncu ilmeğimi ördüm. Burada hanımlar 15 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arka yüzde ters örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. Artık burada burun kısmında haroşa örgü yapacağız bu bölümde. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi tekrar keserek ördüm. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yine öndeki 2 ilmeğim var. Bu ikisini yine keserek örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi arka yüzde de hanımlar bu ilmeklerimi haroşa öreceğim. Yani düz. Kesim yapmıyoruz arka yüzde. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Kesimlere devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bu defa haroşa buralar. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Öndeki 2 ilmeğimi de tekrar kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Burada bakın 5, 10, 11 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde 11 ilmeğimi örüyorum. Normal haroşa. Buraya da yeşil ipimiz dolanmış kremin içine. Hemen onu da çekiştirdim. Neyse devam ediyoruz. Tekrar geri döndüm. Yeniden kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Burada hanımlar 9 ilmek kaldı. Arka yüzde bu 9 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, burada yapacağımız işlem şu. Şöyle artık sonuncu ilmeğimi açıp şöyle ipimi kendime doğru alıp şöyle burada bıraktım. 9 ilmek kalana kadar kesimimizi yaptık. Şimdi hanımlar patiğimizin şu taban bölümüne geçiş yapacağız. Burada da yeşil ipimizi kullanacağız hanımlar. Şimdi yeşil ipimize geçiş yapacağız tabanı için. Patiğimizin ön bölümü bu kadardı. Şöyle en son 9 ilmeğimiz kalana kadar kesimimizi yapmış olduk. Evet, şimdi yeşil ipimi ekliyorum. Tabana geçiş yapıyoruz. En son burada 9 ilmeğimiz kalmıştı. Yeşil ipimiz ile bu 9 ilmeğimizi öncelikle örüyorum hanımlar. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra yeşil ipimin ucunu burada kremime düğümleyeceğim. Hemen şuraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. Artık bu krem ipimizi kullanmayacağız. Krem ipimi kesiyorum hanımlar. Artık modelin devamında yeşili kullanacağız. 9 ilmek ile buraya bir diş haroşa öreceğim yeşil ipim ile. Şöyle iplerin uçlarını da şöyle atlatarak gizleyerek götürüyorum. Şöyle. Ön yüzde 9 ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde de yine bu 9 ilmeğimi yeşil ipim ile örüyorum. Böylece yeşil ile bir diş haroşamız oldu buraya. Şimdi artırmalarımıza başlayacağız hanımlar ön yüzde. Şimdi geri dönüyorum. İlk 2 ilmeği örüp artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Şu başlangıç bölümünde olduğu gibi. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ardından buraya artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Burada hanımlar 9 ilmek vardı. 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizi normal haroşa örüyoruz. Artırma işlemini sadece patiğimizin ön yüzünde, örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalar devam edecek. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim.
Buraya da tekrar artırmamı yapıp kalan 2 ilmeğimi örüyorum. 13 ilmeğimiz oldu. Yeniden geri döneceğiz. Arka yüzde artırma yapmayacağız. İlmeklerimizin tamamını haroşa öreceğiz. Artırma işlemini sadece ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde patiğimizin taban bölümü şurası örülecek. Hanımlar, şu anda şişimizde bakın 4, 8, 12, 13 ilmek oldu. Biz bu artırma işlemine hanımlar şişimizde 53 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Yani şu bölüme gelene kadar 53 ilmek olacak. Bu şekilde 53 ilmek artıralım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 53 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Bu bölüm şöyle bakın, patiğimizin şu taban kısmı oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik. Bu arka bölümde artık artırma yapmayacağız. 53 ilmek ile haroşalarımıza devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım, bakın artırma yapmıyorum. 53 ilmeğimi sıra sonuna kadar yine normal haroşa olarak öreceğim hanımlar. Bakın hiç artırma yok. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde de ilmeklerimi aynı şekilde haroşa öreceğim. Yani düz. Bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. 53 ilmek ile buraya bir diş haroşamızı yaptık. Bu haroşamızın yeri kaybolmasın diye işaretleyici de takabilirsiniz. Ben şöyle minik bir ip takacağım. Yeri belli olsun diye. Bakın 53 ilmek ile bir diş haroşamızı yaptık. Şuraya şöyle bir ip takıyorum. Yeri karışmasın haroşalarımızın diye. Hanımlar, burada 53 ilmek ile haroşalara devam edeceğiz patiğimizin şu arka bölümü için. Ben bu ölçülere göre bu arka bölüme toplamda 18 sıra haroşa ördüm bu bölüme. Bakın ilkini zaten birlikte yaptık. 17 sıra daha haroşa öreceğim. Arka bölümü tamamlayacağım. Sizler bu aşamada patiğinizi büyük ya da küçük yapmak isteyebilirsiniz. Ayağınızı ölçeceksiniz hanımlar. Bakın ayağınıza şöyle ölçebilirsiniz. Şurası patiğimizin üst bölümü oluyor. Şu krem bölümün bittiği yer burun kısmına şöyle denk gelecek. Diğer taraf şöyle patiğimizin tabanı oluyor. Biraz esneterek ölçü alın hanımlar burada. Çünkü haroşa örgü esnek bir yapıya sahip. Patiğinizin bu taban bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Dediğim gibi mutlaka şöyle esneterek ölçü alın. Ben bu şekilde ölçümü aldığımda 18 sıra haroşa yeterli geldi. Belki siz buraya 20 haroşa yapacaksınız, tam gelecek. Belki 25 sıra yapacaksınız. Belki daha küçük yapmak isteyeceksiniz. Ayağınız küçük olabilir. 35-36 numara. 18 değil de 15 sıra haroşa yapacaksınız. Yani tamamen bu sizin ayağınızın ölçüsüne bağlı. Mutlaka bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Şimdi ben buraya hanımlar toplamda 18 sıra haroşamı örüp geliyorum. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, buraya 18 sıra haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi topuk kesimini yapacağız. Ön yüzdeyiz hanımlar şu anda. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye bu sol kenara 23 ilmek ayıracağım. Sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 23. Yeri belli olsun diye bu defa şu ipimi aradan çıkarıp buraya takıyorum. Şöyle. Şimdi topuğumuzu öreceğim. Bu aşamada hanımlar yine haroşaya devam ediyorum. İlmeklerimi sayarak öreceğim. Şu birinci ilmeğim, kenar ilmeği 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ilmek ördüm. 23. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Zaten bu kenara da 23 ilmek ayırmıştık. Burada da 23. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için şu arada bakın 6 ilmek kaldı. Bu 6 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimimi yaptım, geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Şu an arka yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum.
Sonuncuyu da ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 22 ilmeğimi öreceğim. 23. de kesimi yapacağım. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. İkinci kesimi yaptım. Şimdi buraya baktığımızda 5 ilmek kaldı hanımlar. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Yine arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 22 ilmek örüp 23'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu işaret koyduğumuz yere kadar devam edeceğiz. Yani şu aradaki 5 ilmek bitene kadar. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar. Şu işarete kadar patiğimin topuğunu ördüm. İlk başta sol tarafa 23 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 23 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, bakın şöyle ters tarafı dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. İlmeklerimi keseceğim. İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Gizli kesim oluyor hanımlar bu. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor. Kesim izi bile belli olmuyor zaten. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimizi de keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi alıyorum. Üçünü bir kesiyorum. 2 tane de zincir çekip şöyle ipimi kestim. Hemen arka ilmek aralarına girerek şöyle tekrar zincir tekniğiyle düğüm atarak ipimin ucunu gizliyorum. Şimdi topuğumuzu göstereceğim. İzi bile belli değil hanımlar. Şöyle ucumuzu gizledim. Bakın. Şöyle ön yüze çevirdim. Bakın. Patiğimizin topuk bölümü. Dediğim gibi çok düzgün, tertemiz görünüyor. Şimdi patiğimizin bu üst bölümü tabana tığlama tekniğiyle birleştireceğiz. Bu aşamada hanımlar bakın şuralarda krem kenar ilmek yerleri var. Toplam burada 24 tane krem kenar ilmek yerimiz var. Şu ucuna gelene kadar bakın. Buradan da 24. yeşil kenar ilmek yerine kadar getireceğim. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. yer şurası. Şöyle bir ip takayım belli olsun. Şimdi bakın ön yüzden patiği şöyle tuttuğumuz anda şuradan itibaren tığlama tekniğiyle birleştirme işini yapacağım. Öncelikle yine yeşil ipimi alıyorum. Önce bir ilmek oluşturacağım. Bu şekilde. Bakın şurada krem başlangıç 7 ilmek başlamıştık. Buradaki ilk kenar ilmek yerimiz burası. İlmeğin iki kanadına birden girdim. Bir de şu 24. yere şöyle giriyorum. Artık şu ipi de çektim. Burayı şöyle sık iğne tekniğiyle birleştiriyoruz. Önce krem kenar ilmek yerine, sonra alttan yeşil kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkartıyoruz. Sık iğne tekniği ile ön bölümü birleştiriyoruz. Buradaki sık iğnemizi sıkarak yapmayalım hanımlar. Bakın gevşek yapıyorum. Biraz gevşek yapalım. Sıkarsak eğer burası sıkışık durur. Hoş bir görüntü olmaz. Kasılma, gerilme olabilir. Şöyle gevşek bir şekilde birleştirme işlemini sırasıyla yapıyoruz. Bakın. Şöyle. Bu şekilde şu burun kısmına kadar bakın. Şuraya kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, bu uca gelene kadar tığlamamı yaptım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın bu bölüme geldik. Burada yeşil şöyle haroşalarımız var. Şimdi buralara girerek tekrar sık iğnemize devam ediyorum. Bakın yeşil haroşalı bölümlere. Bakın yerleri belli. Şuralara girerek tekrar sık iğneme devam ediyorum burun kısmında da. Bakın yerleri belli zaten. Şuraya girerek
En son bura kaldı. Evet. Şimdi diğer kenar tığlamamızı yapacağız hanımlar. Burada bakın. Önce krem kenar ilmek yerine, hemen arkadan da yeşil kenar ilmek yerine girerek tekrar sık iğne tekniği ile tığlamama devam ediyorum. Şöyle sırasıyla. Bakın önce kreme, şöyle alttan da yeşil. Buralara girerek bakın buraları da yine birleştiriyorum. Şöyle. Bu şekilde şu uca gelene kadar bakın şu başlangıç yeri belli şurası. Buraya gelene kadar yine tığlamamızı tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, kenar tığlamamı uca gelene kadar yaptım. Şimdi patiğimizin şu kısmına yine tığlamamıza devam edeceğiz. Yine ipimi tığıma doluyorum bu aşamada. Bakın şuradaki ilk başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doluyorum. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde bakın krem ipi de arada kaybediyoruz. Burada ipimizi tığımıza dolayarak şöyle sık iğne tekniğine devam ediyoruz. Hemen şurada hanımlar devam edeceğim. Yine ipimi tığıma doladım. Bakın şuraya geçtim. Yeşil bölümlere geçtim. Artık şu bölümleri yapacağız, kenarları. Tekrardan bu şekilde tığlamamıza devam ediyoruz. Burada da yine gevşek bir tığlama tekniği uygulayalım. Sık iğnemizi gevşek yapalım. Patik boğazı dar olur, ayağa girmez. Sırasıyla yeşil kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek kenar tığlamamızı yani sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi patiğimizde hanımlar tam şu bölümü yapmıştık. Şu tepe üst bölüme gelene kadar, şuraya gelene kadar kenar tığlamamızı tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, bakın şu kenara gelene kadar tığlamamı yaptım. En son şurada bakın son yeşil yere girerek tekrardan burayı şöyle bir birleştiriyorum. 2 tane de zincir çekip artık yeşil ipimi de kesiyorum. Hemen bu yeşil ipimin ucunu da gizleyeceğim. Arka ilmek aralarına girerek şöyle tekrar düğüm tekniğiyle. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Gayet kolay, örmesi zevkli, çeyiz için de uygun, günlük kullanım için de çok uygun bir model oldu. Rahat. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet. Bakın patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Görüntümüz bu. Haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma giydireceğim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Evet, şöyle mankenime de giydirdim. Buyurun hanımlar. Şu ön bölümünü şöyle düzelteyim. Evet. Ayaktaki duruşumuz da bu şekilde. Dikişsiz olduğu için bakın gayet rahat, kullanışlı. Topuğumuzun duruşu yine böyle. Kenardan görünüşü, önden duruşu. Modelimiz bu. İkisini de yalnız sağ ayağa giydirmişim. Neyse hanımlar, o kadarcık da olur. Evet hanımlar, bugünlük de benden bu kadar. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.